Gediz Deltası 2 milyon yıldan beridir günümüze kadar korunarak gelmiş, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan ender bir delta sistemi. Türkiye'deki 305 önemli doğa alanından biri. Aynı zamanda Gediz Deltası Türkiye'deki önemli kuş alanlarından biri ve uluslararası öneme sahip bir sulak alan statüsüne sahip. Gediz Deltası barındırdığı farklı habitat tipleriyle birlikte biyoçeşitlilik elemanlarında aslında ev sahipliği yapıyor. Ve bu anlamda da hem kuşlar açısından hem memeliler açısından ve diğer taksonlar açısından da önemli bir konuma sahip. Bu alan içerisinde sucul ve karasal ekosistem olmak üzere iki büyük ekosistem var. Sucul ekosistem kendi içinde kıyı bataklıkları, kumsallar, dalyanlar, tuz tavaları ve sazlık bölgesi olmak üzere ayrılıyor. Tepeler, yol kıyısı, makilikler, frigana ekosistemi ve tarım arazileri de karasal ekosistemi oluşturuyor. Farklı yaşam alanları yüksek canlı çeşitliliğini beraberinde getiriyor. Türkiye'de bugüne kadar gözlenen yaklaşık 500 kuş türünden 300'ü Gediz Deltası'nda kayıt altına alındı. 2021 yılında Üreyen Kuş Atlası çalışmasını gerçekleştirdik ve yaptığımız çalışmanın sonucunda 114 kuş türünün Gediz Deltası'nda üreme süreçlerine şahitlik ettik. Kumsallarda akçacılıbut, poyraz kuşu gibi kıyı kuşları ürerken kıyı bataklıklarında, ada ve adacıklarda sumrular ve martı türleri yoğun olarak üremektedir. Tuz tavalarında ise ülkemizde sadece iki alanda üreyen flamingo ürüyor. Sazlıklar bölgesinde ise ülkemizde çok nadir yerlerde üreyen kuğu üremektedir. Bunun yanında sakarmeke, su tavuğu, balaban gibi türler de sazlıkları üremek için kullanıyorlar. Delta, nesli tehlike altına girmeye yakın tepeli pelikanın Türkiye'de düzenli olarak ürediği 5 alandan biri. Sumru'nun üreme popülasyonu ile tüm Akdeniz'deki 3. büyük üreme kolonisine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda flamingo dünya popülasyonunun %10'una yaşam alanı sunuyor ve Tuz Gölü ile birlikte Türkiye'de ürediği 2 alandan biri. Ekosistem döngüsünün devam ettiğinin bir göstergesi olan memeli yaban hayvanları deltada yaşamını sürdürüyor. Çakal, tilki, yaban tavşanı, yaban domuzu, porsuk ve kaya sansarı gibi memeli yaban hayvanları için delta güvenli bir yaşam ortamı sunuyor. Gediz Deltası aynı zamanda bir kadim üretim havzası. Yani insanın ekosistem içerisinde herhangi bir canlı gibi gıda ihtiyacını karşıladığı yaşam alanlarından birisi. Buradaki ekosistemin korunması bölgenin üretim deseninin çeşitliliğine de yansıyor. Geleneksel kıyı balıkçılığı, tuz üretimi, toplayıcılık, birbirinden çok da ayrılmayan tarım ve hayvancılık, yerli tohumlarla devam eden tarım uygulamaları, yerli ırklarla devam eden hayvancılık bölgenin kadim üretim yöntemlerinden bazıları. Gediz Deltası'ndan kaynağını alan ürünler her gün İzmir ve Türkiye'deki binlerce insanın yaşamıyla buluşuyor.
Karbon tutma kapasiteleri sayesinde Gediz Deltası gibi sulak alanların korunması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum sağlama süreci için önem taşıyor. Gediz Deltası her ne kadar yasa ve yönetmeliklerle korunuyor olsa da İzmir kent çeperinde denizin yanı başında geniş bir bölgeyi kapladığı için yapılaşma baskısı altında. Yanlış tarım ve su politikaları sebebiyle alana tatlı su girişi olmadığı için deltadaki tatlı su habitatları kuruyor. Yasa dışı avcılık ve kirlilik alandaki diğer sorunlardan. Bu tehditlerin acilen ortadan kaldırılması, Gediz Deltası sulak alan ekosisteminin Anadolu'daki diğer sulak alanlarla birlikte var olma hakkının anayasal güvence altına alınması gerekiyor. Bizler Gediz Deltası'nın yaşaması için deltanın önemini anlatmaya, buradaki yaban hayatını izlemeye, tehditlere yönelik çözümler sunmaya ve gerektiğinde hukuki yollarla deltanın ve buradaki yaşamın hakkını savunmaya devam edeceğiz.